Şöyle bir bulunduğunuz yerden gökyüzüne bakarsanız o gökyüzünün orada oluşunu hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini görürsünüz. Yargılar, eleştiriler, yasaklamalar insanın varlığını engelleyemez. Aziz Işık o bu dünyaya bir interseksüel olarak geldi. Erken dönemlerde kimlikte yazan ve sana hitap edilen ismin Aziz değil Azize. Çocukluktan itibaren bir pembe kimliğin var ve kadın kıyafetleriyle beraber de büyütülüyorsun. Hatırlamak bile istemiyorum. 16 yaşına kadar maymun gibisin. Hatırlamak bile istemiyorum. Kimlikte yazısına da nefret ediyorum. Çünkü onun çilesini çok çektim. Lanet ediyorum. Ben kendimden çok nefret ettim dedin. Sebebi annem ve babamın cahilliğidir. Herkesin cennette annenin ayaklarının altındayken benim cehennemim senin ayaklarının altındadır. Babam zengindi, beni ameliyat yaptırabilirdi. Yok, benim ağalığımda hiçbir şey eksilmesin. Arada bir sızdırıyordu. Olmuyor, olmayacak. Böyle bir inançları da yoktu. Mecbur da değiller çünkü oğlanları vardı. Bir tek olsaydım yorganı satabilirlerdi. Onu da sana söyleyeyim. 12 yaşından itibaren erkek olduğumu anladı. Sen de o zaman elbisemi değiştir. Ben çocuğumu utanıyorum. Nasıl ana babasınız yani? Ben kendi ayağımın üstünde durabilmeyi görürsem ben ameliyata girmeyi düşünüyorum. Katers Ekstra'da bugün bir insan hikayesi daha anlatacağız sizlere. Karşımdaki koltukta Aziz Işık var. Aziz Işık'ın hikayesini izlerken aslında yine insanın büyüme hikayesini bütün kırılma noktalarıyla konuşacağız. Şöyle bir bulunduğunuz yerden gökyüzüne bakarsanız o gökyüzünün orada oluşunu hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini görürsünüz. Üstüne bastığımız toprak, belki altında olduğumuz gökyüzü, yıldızlar, oradaki bulutlar ya da gökkuşağı, onların hepsi varlar. Biz olduklarını reddetsek bile varlar, biz onları görmezden gelsek bile varlar. Hayatın, doğanın, dünyanın bir parçası olarak varlar ve aslında toprağın üstüne taşlar atsak bile o toprak orada durmaya devam ediyor. Ya da gökyüzüyle aramıza setler çeksek bile o gökyüzü orada durmaya devam ediyor. Toprak, gökyüzü, ağaçlar, ormanlar, denizler ön yargılarla yasaklanamayacağı gibi insan da yasaklanamaz. Bu dünya üzerinde farklı varoluşlarda insanlar varlar. Yargılar, eleştiriler, yasaklamalar insanın varlığını engelleyemez. Aziz Işık da var. O bu dünyaya bir interseksüel olarak geldi. İnterseksüel olmak aslında biyolojik cinsiyetle ilgili. Bu dünyaya kadın olarak, erkek olarak ya da çift cinsiyetli özelliklerle gelebilir. Doğuştan gelen bir şey. Bazen hem penis hem rahimle dünyaya gelmek demek, bazen farklı gelişim özellikleriyle, bedensel özelliklerle, kromozom sayılarıyla ya da kombinasyonlarla bu dünyaya çift cinsiyet özellikleriyle gelmek demek interseksüel olmak. Ama tanımları da bir yana bırakın. Bugün bir insanın hikayesini konuşacağız beraber. Aziz hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın, rahat mısın bu koltukta? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a hamdolsun. Ben de Allah'ın ismiyle başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selam Hazreti Muhammed Ehli Beytine ve 84 milyon Türkiye insanına. Herkesini selamlıyorum. Bu programa gelişimin sebebi insanlarımızın bu kadar sadece bu konuyla ilgili değil, birbirlerinin ötekileştirilmesi, birbirlerinin kucaklamaması. Aslında ben burada hepsine bir mesaj vermek istiyorum. Toplum bunu yani çok tepki verdi. Ben diyordum ki ben de bir insanın 18 bin alemin içerisinde 3 akıllı sorumlu var. Bir melek, bir cin, bir insan, hepsi hayvandır. Onlar içgüdülerle hareket ediyor. Siz beni toplumun dışında atamazsınız. O benim aşklarım bana trajedi oldu. Onlara komik oldu. İşte nedir? Trajedi komik oldu. Bu bir realitedir. Değiştiremezsiniz. Sizin sözünüzle hiçbir şey değiştirmez. Gözünü kapat, güneş yok. Kardeşim güneş var. Gözünü istediğin kadar kapat. Açtığında yine güneş görürsün. Allah-u Teala bizi göndermiş, birbirimizi seveceğiz. Bu konular nereye götürüyor bizi? Çatışma, kabullenmeme, aile içi kavga, şu bu. Eksileri çok oluyor. Artıları olmuyor. İnsanız birbirimizi sevmek zorundayız. Ben hepinizi seviyorum.
Sen buraya aslında en çok kendi dünyandan da bugüne kadar yaşadığın, diğer insanların da yaşadığı ön yargıları kırmak için geldin. Evet ve dilsizlerin dili olmaya geldim. Hoş geldin. Kendini konuşmayanların konuşması için geldim. Nefsimi rezil ettim. O çile çekenlerin dili olmaya geldim. Bu durumda kendini ameliyat eden insanlara hala kız vermiyorlar. Ben o ön yargıları kırmaya geldim. Ben onların adına geldim. Sen kendini aslında bütün bu hayat boyunca erkek olarak da tanımlıyorsun. Evet. Buralar tabii hep büyüme hikayen. Ailenin içerisinde, toplumun içerisinde dünya kadar ön yargı, ötekileştirmeyle beraber okuduğun, araştırdığın, insanlara ulaştın ve bugün bir farkındalığa geldin. Evet tabii. Zaten çift cinsiyetli olmaktan ibaret de olamazsın. Sen bir insansın bugün 52 Tabii, yaşında. tabii. Bugün de herkese anlatmaya geldin. Şanlıurfa'dan kalkıp buraya karşımdaki koltuğa geldin. Yani, Bugüne gelene kadar hayatının zorlu yerleri var. Hepsini birazdan konuşacağız. Ama Evet. önce şunu merak ediyorum. Ben kendimden çok nefret ettim dedin. Bana daha önce, bizim ekibe de. tabii. Ne demek kendimden nefret ettim? Nefret etmem ki sebebi annem ve babamın cahilliğidir. Bana kadın elbiselerin giyimdirmesi, askeri yapmasın diye 16 yaşa kadar o elbiseleri üzerime taşıması, toplumun içinden maymun gibi görünen bir insan sıfatı. Tamamen erkeksin, sana örgü örüyorlar ya. Ve bir de pembe kimlikle halen de yaşaması. Bu beni bitiriyor. Yani ben kaderime razıyım değilim, öyle değil. Nefret ediyor musun hala kendinden? Üzülüyorum. Değilim. Yani Allah'a karşı kendimden nefret etmek isyan olur. O şekilde değil. Çünkü ben onları aştım. Kabullendim. Kabullenemediklerim durumları sonra kabullenmeye başladım. Şunu merak ediyorum. Artık kendimden nefret etmiyorum. Ama bugüne kadar yaşadıklarıma ve bana kulak verilmemesine üzülüyorum diyorsun ya. Cüzdanında bir pembe kimlik var. Tabii. Onunla ne hissediyorsun? Hiç sevmiyorum. Çoktan da onu değiştirecektim. Maddi durum sıkıntım var. Kardeşlerimle beraber yaşıyorum. Annem var. Bir üvey annem de var. Hastayım. Fiziki olarak hastayım. Babamın sigortasından aldı. Ayda 650 lira alıyorum. Onunla geçimimi sağlıyorum. Kapısı açsın diye. Kendi ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Kardeşimle onlar beni hizmetimi yapıyor. Onu çocukları hizmetimi yapıyor. Hanımını yapıyor. Tek başına yaşayamam. Onu olmasaydı çoktan bu kimliği değiştirecektim. Hocam şu anda bana destek olan doktor olsun, zengin birisi olsun, siyasetçi olsun, bana bir destek sağlarsa, maddi durumum düzelirse, ben kendi ayağımın üstünde durabilmeyi görürsem, ben ameliyata girmeyi düşünüyorum. Çünkü artık yaşlanmışım, bir sürü sorunlarım var. Yani bir eşim olsa daha rahat olurdum diye düşünüyorum. Artık bundan sonra yaşlılık başlayınca tek başına hayat olmuyor yani. Sen pembe kimliğinden kurtulmak, olman gereken ameliyatı olmak ve aslında biriyle beraber de evlenip bir hayat kurmak istiyorsun. Evet, Çok geç de olsa istiyorum artık. Er ya da geç sen bunu yapmak istiyorsun ve biz de elimizden geldiğince senin sesini duyuralım istiyoruz. Evet. Şunu bir merak ediyorum. Senin öykünü konuşmadan önce tam söylesen nasıl bir ameliyat olması gerekiyor? Ne olacak bu ameliyat? Estetik plastik cerrahi bölümüne başvurduk. Dedi zaten ya kol kaslarından ya da baldır kısmından parça alacağız. Kılcal damarlardan da ekleme yapacağız. O zaman öyle dedi ama daha sonra şimdi olanlar içeriden çıkarıyorlar. Bunun şimdi nasıl olacak ben de bilmiyorum. Daha önce de birkaç defa doktora geldim. Ankara'ya geldim, Diyarbakır'a gittim. O hikayeleri anlatmadım. Bu en kuvvetli bilgi olduğu için ben bunu söyledim. Önce plastikten bahsediyorlardı. Yani öyle. Biz burada hep beraber duyuralım. Bugüne kadar belli başlı girişimleri olan aslında bugün kendisini varoluşsal olarak da ben %100 erkek hissediyorum diyen Aziz Işık'ı konuşuyoruz. Ve aslında pembe kimliğinden kurtulmak, hayatına hissettiği gibi, kültürel anlamda hissettiği gibi, ruhsal olarak hissettiği gibi erkek olarak devam etmek isteyen ve hatta yuva kurmak isteyen birinin hikayesini anlatıyoruz. Belki bizi izleyen doktorlar ya da destek olabilecek insanlar vardır diye de altını çiziyoruz. Bekliyorum zaten. Onlardan bekliyorum. Büyüklerden bir şeyler bekliyorum. Biz de duyurmuş olalım. Bu hikayenin başına dönelim beraber. Hatırladığın ilk anılardan bir tanesi 3 yaşında
Ellerinin kollarının bağlandığı bir muayene. 3 yaşından sonra babam beni Ankara'ya getirdi. Ellerimi kollarımı bağladıklarını, beni muayene ettiklerini hatırlıyorum. 3 yaşındaydım, 3,5 yaşındaydım. Bir rüya gibi her şeyi anlatmıyorum. Sadece bağladığını görüyorum. Bir kız hatırlıyorum, demek ki o hemşireydi. O kızın yüzünü hatırlıyorum. İşte sadece ellerimi ve kolumu bağladığını bir hemşirenin benimle bu ağlaşımlarımı açtık. Yani güzel tevazu gösterdiğini hatırlıyorum. Benimle güldüğünü hatırlıyorum. Hiçbir şey yok. Sadece bir iki dakika bir kurgu gibi yani. Somut bir şey hatırlamıyorum yani. Ne demiş doktor o gün peki? Dedi 14 yaşına geldikten sonra erkekse erkek yapalım. Kadınsa damar ağırlığı hangi tarafa kayarsa damarlara göre hareket edeceğiz. Aslında doktor orada şöyle doğru bir müdahalede bulunuyor. Dünyaya çift cinsiyet özellikleriyle Evet. gelmiş olan insanların özellikle yaşam içerisinde hangi cinsiyete doğru yöneleceklerini birazcık da büyüme hikayeleri belirliyor ve bunun Evet. için de ergenlik dönemi ekleniyor. Tabii. Peki kal o çocukluktaki dünyada, evde, doğduğun ev, ilk hatırladığın çocukluk anılarıyla. Orası tabii de biraz komik tarafını anlatayım. Babam beni çok şımarttı. Çok şımartınca millet de köyün ağası olduğu için herkes de beni seviyordu. Ne yapıp edip biraz boş boğazdım yani. Çok laf, yani böyle her şeyi deli gibi konuşurdum. Annem de çocukluğumda beni bugüne kadar bana hiç merhamet etmedi. Ben diyorum annem ben senin merhametine Allah'a sığınıyorum. Senin gazabını hiç görmüyorum. Halen de bana karşı bilmiyorum. Ama babam rahmetli beni çok seviyordu. Babam sert bir insandı ama sevgi yerini biliyordu. Okumamıştı fakat bir bilim adamından fazla bir akıllı bir insandı. Annemde öyle bir şansım olmadı. Ben diyorum ki annem herkesin cennette annenin ayaklarının altındayken benim cehennemim senin ayaklarının altındadır. Allah seni ıslah etsin. Ne diyelim? Sen çocukken de sert duruyordun ama senin duruşun, hayattaki belki davranış biçiminin, varoluş biçiminin anne tarafından çok merhamet görmediğini gördün çocukken. Aslında bu dünyadan ayrı hissetmemizi sağlar şefkatsiz bir anne. Merhamet bizim büyüyüp güçlenme yöntemimizdir hayatta ama en temelde almayı istediğimiz yer tabii ki anne figürü. Büyüyorsun ama senin erken dönemlerde kimlikte yazan ve sana hitap edilen ismin Aziz değil Azize. Evet. Çocukluktan itibaren bir pembe kimliğin var. Sana Azize diye sesleniliyor çocukken ve kadın kıyafetleriyle beraber de büyütülüyorsun. O fotoğraflar, o çocukluk, hatırladığın anılar, Azize ismi, o kıyafetler. Hayal bile etmek istemiyorum. Maymun gibisin. Hatırlamak bile istemiyorum. 16 yaşına kadar çok zor. Onunla çobanlık yap. Oraya git, buraya gel. Maymun gibisin. Hatırlamak bile istemiyorum. Çok kötü bir duygular. Ondan kötü bir şey yok. Kimlikte yazısına da nefret ediyorum. Çünkü onun çilesini çok çektim. Lanet ediyorum. Lanet dünyasına da lanet ediyorum. Bu kadar sen niye bana çiziyorsun ya? Ben 12 yaşından itibaren erkek olduğumu anladı. Sen de o zaman elbisemi değiştir. Ben çocuğumu utanıyorum. Nasıl ana babasınız yani? Millet size bunu söylüyor, siz yapamazsınız. Yani bana bu merhameti mi sunuyorsun? Askerlikse askerlik yapacağım. Zaten beni götürmüyorlar. Git, olsa da ne olacak? Niye bu bana biraz 16 yaşından ben seçimi yaptım. Şalvarımı giydim. Önce çekine çekine. Çobanım yağmurda o fistanlar böyle su arıyor ya. Çarp. Böyle bir şalvar giydim yavaş yavaş. Alıştır milleti alıştırdım. Çocukken sen kızsın, sen hiçbir şey anlamıyorsun ya. Ona sana giydirmişler, sen kendine kız hissediyorsun, oynuyorsun. Her kim ne dese desin sen kendine kız hissediyorsun. Boynuna boncuk koyuyorsun, oynuyorsun, göle oynuyorsun. Kulaklarına küpe takmış kız. 12 yaşına gelince nefsani duygular, benim hislerim artık bir kadına yaklaşmam ne olduğunu anladım. Artık kızlara oturacağım şekil belli oldu, erkeklerle otururum. Ama çekindim, kadınlara yaklaşmadım. 18 yaşına kadar Diyarbakır'a gittiğime kadar orada da bir ara doktora gittim. 17 yaşındaydım, 18 yaşında o civardaydım. Orada da bana erkeklik şeyini umudu vererekten bana aşık olan kıza artık karar verdim. O güne kadar da kararsızdım yani.
Ve o şekilde umut besledik. O güne kadar umut da beslemiyorum. Çok kızlar beni 16 yaşından sonra kızlar beni sevmeye başlayınca yani belli oluyor yani insanı anlıyorsun. Gözlerinden bir şekilde anlıyorsun yani. Ne kadar cahil olsan da bir şekilde anlıyorsun. Seni seven insan vardır yani mesela. Peki o dönemlerde büyürken sana nasıl davranılıyordu Aziz? Babam, dedelerim saygın insanlar olduğu için çocuklara da saygı vardı. Çünkü saygı da kolay bir şey değildir. Yani senin bir emelin olacak, bir şeyin olacak, bir pedagogun. Bunlar benim babalarım, atalarım. Bunlar aile akrabalarına fedakarlık yapan insanlar. O zaman herkes çok fakirken onları besliyorlardı. Çoluk çocuğunu giydiriyorlardı. O yüzden biz nereye gidersek değerimiz vardı. Yani gerçekten akrabalık duygusu da var. Yani onu kimse atamaz yani. Ne kadar eksileri var, artıları da vardır. Yani köyümüzün içinde fazla bir sıkıntı olmadı. Herkes beni sevdi yani. Babamı da seviyorlardı. Akrabalarımız bizi seviyorlar, sağ olsunlar yani. Hazmetmeyenler var. Mesela senin toplumda %20'si, 30'u seni sevmese de baksan %70 seni seviyor, o da ses çıkarmıyorlar. Onların yani değil babamın hatalarından. Babam çok efendi bir insan, rahmetli. Çok mütevaziydi, sertliği ayrı içinde de. Dert dışarıda, zulüm gülüyor, şey gülüyor, ses çıkarmıyor. O da benim gibi çok sabırlıydı. O yüzden kazandı yani. Sen bir de sanki Aziz hani o dönemlerin içerisinde yer yer ötekileştirmeler tanımlıyorsun ama o dönem o toplum oradaki çevre tarafından sevilmek ve kabullenilmek de iyi gelmiş sana. Evet belki her duygunu herkese anlatamıyorsun. Tabii. Ama diğer taraftan da varlığınla ilgili o bahsettiğin %70 var ya. Yargılamayanlar, o çocuğu büyürken sevenler, o çocuğu kabul edenler, o suyun yolunu buluşunu belki takip edenler senin bugünkü özgüvenine de katkı sağlamışlar. Ama sen bazen yaşadığı korkuları, utançları, öfkeleri, bazen de merhametini, sevgisini daha çok susarak büyüyen bir çocuktun anladığım kadarıyla. Belki de bugün anlatacak çok şey var. Bu programa gelip devrim yapmak istiyorum demenin altında bugüne kadar sustukların da var anladığım kadarıyla. Aziz ne kadar okudun sen? Kaça kadar okudun? Ben 1975'ten 1980'e kadar okudum. O dönem Kenan Evren inkılap etti. O sene biliyorum diploma aldım. O dönemin eğitim sistemiyle ilkokulu bitirene kadar aslında. İlkokuldu. İlkokulu bitirene. Eğitim nerede? Biz Türkçe çıkana kadar Türkçeyi bilmiyorduk. Öğretmen bana diyordu ödevini yap, ödevi ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra 12 yaşlarından falandı yani. Artık ben dedim bir şeyler okuyacağım ya. Olmuyor ya. Türkçe bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Neyse neredeyse bir namaz hocası elime geçti. O sene oruç tuttuğumu hatırlıyorum 12 yaşında. Her şey o kitapta başladı. Tabii biz dağlardayız. Daha sonra Kerem ile Aslı hikayesini okudum, aşk hikayelerini. Daha sonra ne oldu? Kitap da fazla ortalıkta yok. Birisi bana bir Türkiye İnkılap Tarihi verdi. Onu okudum. Karl Marx'ı okudum. Her fikirde okudum yani. Belki eğitim hayatını o dönemin koşullarında yarım bırakan bir çocuk dışarıdan okuyarak kendini geliştiren ve okumak isteyen bir gence dönüşüyor. Peki Aziz, okuduklarının hepsi senin için seni besleyecek kıymette. Ama arada bir Kerem'le Aslı'yı okudum dedin. O Kerem'le Aslı'yı ve aşkı okuyunca nasıl hissettin kendini? Yemin ederim ben bir şey bilmiyordum. Sadece bilgi aldım, onun kitabını okudum. Yemin ederim nasıl olacak, aşık olacak. Sadece o bana şiir besteleme ilhamı verdi. Bir şey bilmiyordum. Şiir yazmaya ve beste yapmaya başladın. Besteleme öyle bir temel bana hazırlattı. Şiirler var, besteler var, büyüyorsun. Sen ne zaman ilk kez aşık oldun? 87 idi. Ama çok gizli ha. Yani normal insanda da bu aşk meselesi çok ayıptı. Hem akrabaydık hem de öyle bir kültür yoktu. Bir şey biraz bana komik geliyor. Birbirini seven insan iletişimi biliyorsa nedir? Uzaktan aynayla birbirlerine şavka atması. Ya o görünseydi kıyamet koparır. Ve onların hediyeleri biliyorsun nedir? O da biraz çok güzeldir. Yani söyle. Biraz seviyorum yani onların o hareketleri. Çünkü temas etmek yoktu zaten. Aracılar
Onlara ne veriyordu? Bir lavanta gönderiyordu. Lavantanın içinde bir saç örgüsünü gönderiyordu o erkeğe, o kız. Bir lavanta şişesi böyle küçük kapak üstüne lavanta sürüyor. Onu sevgilisine gönderiyor. O da buna ya bir çorap gönderiyordu. Çok ufak şeyler ama çok değerliydi. Şimdi sen oralarda Aziz 17-18 yaşlarındasın. Evet. Bunları yapmadın. Peki sen bu aşkla ne yaptın o dönemde? Valla hocam sadece bir yangın var. Hiçbir şey yapamazsın. İçin yanıyorsun, ağlıyorsun, feryat ediyorsun. Trajedi komik çıksa çok doğru, kötü tepkiler gelir. Yanıp tutuşuyorsun. Çok zor bir duygu. Ama bir yanda daha güzeldir yani. İnsan karşıdaki aynaya bakarsa kendini bilir. Ne kadar zorluklar olsa bak bir insan yarımdır. Ben bu konuda bir kitap yazmayı düşündüm, hastalandım. Bir başka kadın onunla birleşince bir insan oluyor. Kendini orada görüyor. Şimdi bir kadın seni sevmezse sen ne olduğunu nereden bileceksin? İnsan birbirini tamamlayan. Hazreti Adem cennette ne kadar meyve yediyse de lezzet almadı. Hava onu sol kaburgasını aldı, karşına çıktıktan sonra kendini bir şeyler hissetti. O cennetteki meyvelerin iyisini anladı. Bu ilişki, sen de hassasiyetlere özen gösteriyorsun. Bu ilişki olmadı. Aslında ulaşamadığın, zaten zaman içerisinde kimliğini bulmaya çalıştıkça bir sürü engebeden geçtiğin. Tabii. Artık ben bu hayatta bir erkeğim dediğin, kendi kıyafet devrimini yaptığın, Azize ismini bırakıp Aziz ismine geçtiğin. Evet. Sonra da gerçekten canı gönülden aşık olduğun bir anı anlatıyorsun ve oldurulmamış bir ilişki anlatıyorsun. Ne yaptın o ayrılıkla ya da yoklukla sen o dönem? Hocam ben şöyle diyorum. Bu sevgi aşk meselesi bir iki defa oluyor. Fazla olmuyor hayatta. Çok sevebilirsin. Kendi sevmeye zorluyorsun ama yapamıyorsun, başaramıyorsun. Ancak ya bir ya iki kere aşık olursun. Gerçek kara sevda diyelim. Sevmek senin elinde değildir. Kesinlikle hiç kimsenin elinde değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Ama diğer temaslar senin elindedir. Sen o duyguyu kontrol edemezsin. Bunu ben nerede biliyorum? Tasdik ediyorum. Hazreti Allah'tan tasdik ediyorum. Ahsan-ül Kıssas'tan tasdik ediyorum. Diyor ki eğer biz Yusuf'u korumasaydık onun nefsi de Züleyha'ya meylederdi. Züleyha da o kadar güzel reddedilecek bir kadın değildi. İşte birisini çok seviyorsun, onu kaybedince onun yerine bir sürü deniyorsun, seviyorum diyorsun ama oturtamıyorsun. Bir şekilde bir yere kadar seviyorsun ama o istediğin yere bulmuyor yani. Aziz ne oldu orada? Yani bu kadar büyük yaşamışsın ya ağır bir şekilde. Orada ne diyerek engellediler bu ilişkiyi? Oradaki ön yargı neydi? Ya hocam ben de zaten soyunmadım. Buna hazır değilim ki. Yani ben kimi suçlayacağım? Ben buna hazır değildim. Öyle bir kudretim yoktu. Olsaydı benim kız kardeşlerim vardı. Hepsi güzeldi. Berdel veriyorlardı. Ailem saygın bir aileydi. Herkes sıraya geçiyordu. İlla ki biz bunlardan bir kız alalım da bunlara bir kız verelim. Akrabalar bu konuda hepsi bizi çok seviyordu. İşte benim kudretim ona hazır değildi. Babam da annem de bana bu durumda hiçbir şey destek sağlamadı. Babam önce öyle değil, sonra çok değişti. Destek sağlamadı. Sayın Turgut rahmetliye bir mektup gönderdim. Ücretsiz beni ameliyat edin. Onun cevabı o dedi, bana bir mektup gönderdi dedi. Sağlık Bakanlığı'na göndermişiz. Oradan da Şanlıurfa Valiliğine göndermiş bir mektup geliyor. Gel gör burada ne oluyor. Şanlıurfa geliyor, valilik beni bir SSK'ya gönderiyor, bir valiliğe geliyor. Ben hayvan gibiyim zaten, dağda büyümüşüm, ben başaramam. Gel babam bir kişi bana gönder, destek ol. Seni kağıdını Ankara'ya gönderdik, orada ameliyat sana yatak hazırlıyor gel. Olacaksın, olmadı. Baktım ki 94'te Sayın Tansu Çiller'e de bir mektup yazdım. O da aynı şekilde gönderdi. Sağ olsun gönderdi ama bir şey yapılmadı. Sağlık konusunda bir şey yapamadılar. Sonra babam da bir şey yapmadı. Babam zengindi. Beni ameliyat yaptırabilirdi. Yok benim ağalığımda hiçbir şey eksilmesin. Benim bir koyunum eksik olmasın. Ben böyle bir merhametane babamdan gördüğüm için bazen çok değişiyorum yani. Aslında sen o dönemin içerisinde özellikle de bu hayatla ilgili artık varoluşunda ben tamamım, ben azizim diyorsun. Ve o dönemin devlet başkanlarına, büyüklerine, Evet. bakanlıklara mektuplar yazıyorsun. Benim bir ameliyat olmam lazım Evet. diye. Diğer taraftan baba da belki senin kadar bu hassasiyeti anlamıyor.
Oysa ki orada varoluşunu var kılmaya çalışan bir genç adam var. Ben buyum, ben varım, ben artık ait hissettiğim bedensel özelliklerle yaşayayım diye uğraşıyor Aziz o dönemde. Aşık oluyor, kıyafetlerinde devrim yapıyor, bulunduğu toplumun özelliklerinde bazen susarak, bazen girişimde bulunarak cesaretle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama duyulmuyor. Baba tarafından da çok duyulmuyorsun aslında o dönemde ve birileri de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kimse seni daha yakından görmüyor. Yani bununla ilgili senin artık bu kendi sürecinde, kendi var olduğun cinsiyette yaşaman için o ameliyatlar bir türlü gerçekleşemiyor. Bana şöyle diyorlardı, anam anlatıyordu. Babam biraz kapalıydı. Annem konuşkandır yani. Arada bir sızdırıyordu. Olmuyor, olmayacak. Kim bunun yanında duracak? İnanmıyorlardı. Öyle bir inançları da yoktu bile. Yani ameliyata kim bu kız verecek? Boşuna kendini ameliyat edeceksin. Ya öleceksin. Yani aslında inanmıyorlardı. Çünkü öyle bir bilgileri de yoktu. Mecbur da değiller çünkü olanları vardı. Bir tek olsaydım yorganı satabilirlerdi. Onu da sana söyleyeyim. Hocam vallahi ben bilmiyorum yani bazen içim ağrıyor. Ben diyorum hiç Allah'tan başka hiçbir kulunun dostu yoktur. Ne annesidir, ne babasıdır, ne kardeşidir. Oysa sen o ailedeki erkeklerden ya da fertlerden biri değilsin sadece. Sen azizsin tek başına. Tabii. Senin bir varlığın var. İsterse etrafta 20 oğulları, 30 oğulları daha olsun. Sen varlığını bu dünyanın içerisinde yaşamak istiyorsun. Kimliğini bulmak istiyorsun aslında ama gerçek anlamda o destek gelmiyor o dönemde. 20'li yaşlarını, gençliğini anlatırken diyorsun ki ben kendimi hep yalnız hissettim. Nasıl bir yalnızlık bu? Hocam Rabbim şahidimdir ben hep dik durdum ya Rabbi. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Ben diyordum babam tek bir erkeklik o kadar zorluklar çekti ki sonuçta ne kadar ağa da olsa, zengin de olsa kardeşleri yoktu. Başka amcazadeler tarafından hakaret görüyordu. Onu kabullenmeyen rakipleri vardı. Ne kadar dostum varsa o kadar düşmanların da vardır. Cahil insanın neyi ne zaman yapacağı belli değildir. Örtüştükleri tarafı da vardı. Çatıştı menfaatli olduğu zaman da çok şey değişiyor. Mesela muhtarlık rekabeti oluyor, şu oluyor. Bazen babamı öldürmek isteyenler vardı, çekilemeyenler. Ben diyorum ah keşke bir amcam olsaydı. Ve ben dedim babamın şerefini ayakta tutayım ya Rabbim sen benim şahidimsin. Öyle bir diyordum. Benim bu kardeşlerim bir büyüseydi, babamın etrafında bir toplasaydı benim hayatım yok olsa da olur. Ben fedakarlık yaptım. Rabbim bunu biliyor, o şahidimdir. Onun için her şeyimi öteledim. Dedim bir kardeşim canına bir diken batmasın, benimkine batsın. Böyle bir merhametim vardı. Yani çok sağ olsunlar bana saygılarıyla kardeşlerim vardır ama benim milyonda biri taşımıyorlar onlar. İnanmıyorum buna. Onların yerinde ben olsaydım çok şeyler farklı olacaktı. Yemin ederim bunda yalan yok. Aziz onların yerinde sen olsaydın senin için ne yapardın? Her şey yapardım. Yorganımı satardım, ceketimi satardım. Onlar evlenmeyinceye kadar ben evleniyordum. Onlar şimdi bana soracaklar sen yaptın mı biz yapmadık diyebilirler. Belki ben de onları oraya getirmedim. Sakladım içimde. Ben onları rahatsız etmek istedim. İstikbarıyla oynamadım. Yani ben de onlara yapmadım. Bunu istemedim onlardan da. Ama yani ben yapardım. Onlar benim fedakarlığımı hiç kimse yapamaz. Sen kendini aslında yıllar boyunca erteledin. Evet. Böyle diyebilir miyiz? Gerçekten öyledir. Rabbim bunu biliyor. Şahidim var. İnsanın beyniyle kalbi arasında çok büyük bir mesafe vardır. Okuyan bir insan oraya çok şey koyuyorlar. Elhamdülillah hepiniz de okumuşsunuz. Cahil insanlar artı eksi birleşinceye kadar tepki veriyorlar. Ben oraya neleri koymadım ki? Neyi koymadım ki? Siz de biliyorsunuz hayat yaşamının içinde. Neyi koymadım ki? Her şeyi koydum buraya. Artısıyla eksisiyle. Çok hassas, her konuda çok hassas davrandım. Her mesele çok hassas davrandım. Zorluklar gördüm. Keçeyi döve sertleştiriyorsun ya bazen. O tepkiyle değil, bana taş atana ben gölü uzattım. Ve böylece kendimi kanıtladım. Şöyle söyledin ya, burada neler biriktirdiğimi ben biliyorum gibi söyledin Tabii, aslında. Bir koysana elini oraya Aziz.
Tam Herkes oraya. özünde saklıdır zaten. Evet, o saklı olanın sen hazır olduğun kadarını konuşalım ama hangi duyguları biriktirdin, sakladın orada şimdiye kadar? Ben sen gençken evlenmeyi hayal ediyorsun. Evleniyorsun, mutlu oluyorsun, çoluğun çocuğun oluyor. Zaten çoluk çocuk pek hayal etmedi. Çünkü birinci merdivenden geçmediğim için çoluk çocuk olmadı. Önce sevdiğim kadına kavuşmak. Çoluk çocuk kimin aklında var? Sonra sen büyüyünce hocam başka meseleler önüne çıkıyor. Toplum meseleleri senin hayatından daha fazla seni etkiliyor yani. Akrabacılıktır. Çok zor durumlar var. Onları aşman lazım. Yani o durumlar seni çok etkiliyor yani. Yani senin hayatında çok temiz toplum gerek. Sorular var. Onları aşman lazım. En çok toplumun derdi buraya koydum. Burada hep beraber bir Aziz'e bakabilelim isteyeceğim ben. Çünkü kendini bu kadar net ve doğru ifade eden 52 yaşındaki bu insanın aslında ne kadar çok ertelediği ve göstermediği yarası var. Ve o yaraları aslında biliyorsunuz toplumdan bağımsız bir birey yok. Canı acıyan, bir yerlerde yaralanan, susmak zorunda hisseden, susmak zorunda bırakılan her insana karşı ortak bir sorumluluğumuz var hepimizin. Bu program en çok toplum olabilelim ve var olabilelim diye var. Ve çok fazla sessizlik ve tedavi edilmemiş ruhsal yara var aslında burada da. Ben seni duyuralım istiyorum. O yüzden de bugüne kadar özellikle aslında çok temeli bir cinsiyet operasyonu olan, tıbbi olarak karşılığı çok fazla olan bir ameliyat olması lazım ki Aziz'in var olduğu bedenle beraber artık o hayata devam edebilsin. Kendimi %100 var olarak, erkek olarak hissediyorum diyen biri var karşımda. Bu ameliyat için bugüne kadar ne yapıldı ve şimdi ne yapılması lazım? Benim fiziki sağlık sorunlarım var ve ondan sonra bu maaş kesilirse nasıl kendimi o kadın idare edeceğim korkusu var. Çünkü artık yaşlandım, kimse iş yapamam yani. 52 yaşından sonra çünkü sağlığım yerinde de 52 yaşında insanlar çalışıyor yani. Bu kimliği değiştirirsem en çok beni o etkiliyor. Yani bu maaşı nereden alacağım? İşte veya devletimiz tarafından veya milletimiz tarafından bana böyle bir imkan sağlasa, başka bir para verseler ya bir maaş olsa hemen de ameliyat olmak istiyorum. Çünkü hava kimin günahına gireceksin ki aç bırakacaksın yani. Hem sağlık sorunların var hem ameliyatla bir başlangıç yapmak istiyorsun. Bu arada doktorların söylediği şey Aziz, şu an bu ameliyata hazır mısın sen bedensel ve ruhsal olarak? Ben önce bir fiziki tedavi görmezsem, önce bu sağlık meselesi doktorlarınca beni bunu tedavi etmeseler biraz zor olur bence. Yani çok hastalıklarım birikmiş bence. Ekonomik durumum iyi değil yani. Ekonomi düzelirse ben şimdi ameliyat olmak istiyorum. Önce bir ekonomim düzelmem lazım. Bir getirdiğim kadını nasıl bakacağım? Kimin günahına girecek? Maç kalırsa olur mu? Çalışmasam olur mu? Ben tek bir insanım, ailemin içinde. Hani bile bir gün çalışmazsa bir ekmek verme ona nasıl verecekler? Eltiler birbirini severler mi sence? Sevmezler değil mi? Yarın birisi bana katlanır katlanmaz da bilmiyorum. Benimle evlenecek var mı yok mu onu da bilmiyorum ama nasipte varsa olsun, nasıl yoksa da olmasın. Yani ameliyat olmak istiyorum. İlişki insanların birbirlerinde kendi yaralarını sarma umududur. Tabii. Ve birlikte tamamlanmaktır bugüne kadar. Tabii. Boşlukta kaldığımız, tamamlanmamış yerlerimizden. Umarım o tamamlayıcı her iki kişi için de. Evet. Senin ve karşı taraf için de o tamamlayıcı girer hayatına. Diğer taraftan bugüne geldiğimizde senin nasıl bir hayatın var? Sen şu anda nasıl yaşıyorsun bu hayatı? Ben bazen diyorum uzayda o astronotlar bazen iniyor, yer çekim kuvveti yok ya. Böyle geliyor, arabasını tamir ediyor, tekrar biniyor. Çekim sadece o tüple yaşıyor. Muallak diyoruz biz ona. Boşlukta salınmak gibi tanımladın. Nereye gideceğini bilmemek gibi tanımladın. Çünkü bak sen aile yönetiminden senin elini çekseler, senin iraden ailende bittiği zaman ve sen ondan da ayıramazsın. Sen ne yapacaksın? İşte seni bitiren budur. Zaten ben buna katlanmışım. Hani diğerine nasıl katlanacağım? Bir yolun var. O yolunun
ışıkları kapatılmış diğer insanlar tarafından Tabii, sanki. tabii. Sen gerçekten o aydınlığınla beraber gideceğin yolu arıyorsun hala. Tabii. Onu görüyorum. Ya çok fazla Aziz. Ben bugün seninle sohbet ederken şunu hissettim. Sanki hayatın renklerinden başka bir renkteymişsin gibi hissettirilmişsin. Ha ben diyorum siz cahiller iki renktesiniz. Biri siyah, biri beyaz. Bende renk çok. Ne kadar renk varsa hepsinden Evet. varım ben. Zaten insanda keşfedebilirse her renk vardır ama seni renklerinle çok görememişler. Tabii. Sanki ayrı ya da sanki öteki bir renkmişsin gibi davranıyor. Ya ona sana. diyor ya siyah olacaksın ya hayatım tamam. Ya ne siyah ne beyaz renklerin tamamıyım. Ha, hiç tamamında varım ediyorum. Aziz bu arada bugün buraya geldiğinde bugüne kadar medyada olmak, görünür olmak, kameraların karşısında olmakla ilgili bir güvensizlikten de bahsettin bana. Ve özellikle de söylemek istiyorum dedin. Evet. Daha önce bir röportaj veriyorsun. Aslında sen interseksüel bu biyolojik cinsiyeti daha önce duyurmuş da değilsin. Ama bir programdan geliyorlar ve sana bunun bir program olduğunu da söylemiyorlar. Bir üniversite röportajı gibi bir şey olarak anlatarak kandırılıyorsun ve bununla ilgili de hayatında bir yıkım yaşıyorsun aslında daha önce. Sen anlatır mısın? Bir gün baktım ki benim komşularım dedi ki bu iki genç bu insanlarla ilgili bir bilgi toplamaya geliyorlar. Dedim ne yapıyorsun, ne diyorsun ya dedim siz benimle ilgileniyorsunuz, siz bana bir desteğiniz olacak mı dedi yok abi. Niçindir? Yalvardılar. Valla hoca bizde bir şey istemiş. Bakıyoruz ki bu durumda hiç kimse bize bilgi vermiyor. Sen iyi niyetli insansın bize yardım et. Dedim yani valla ben üniversite işini biliyorum bir kardeşim de okudu. Ben safım ya. Dedi sadece hocamıza göstereceğiz, kapatacağız. Biz yukarıda hayvanlarımızla beraberiz, yeni bir dam yapıyoruz. İkide bir telefon geliyor. Seninle görüşmek istiyorum bir kadındır. Ben reddediyorum. İstersen oraya gelin dedim, çalışıyorum. Neyse o işi bittikten sonra bir gün yine beni aradı. Ya dedi ki biz seni görelim dedim. Ne dedim gel. Orada oturduk konuştuk, bu meseleye bahsettik. Sohbete girdik dedim senin amacın nedir? Dedim ben İngiltere'de 14 sene kaldım. Dedi orada geçim olmadı, çok çile çektim. Kadın bile duygu sömürüsü bana yaptı ya. Ben de vatandaşlara biraz ne duygusalım dedim madem ki Avrupa'da bu kadar çile çekmiş. Bana dedim kardeşim sana yardımcı olacağım. Madem ki dedi ben Alman gazetesinde çalışıyorum. Dedi biz belgesel yapıyoruz. Dedim Türkiye'de dedim yayınlar yok ya dedi bizim ne ilgimiz Türkiye'de var sadece Almanya'da çalışıyor. Dedim tamam kardeşim. Gel zaman git zaman valla belki 8 ay gitti belki bir yıl gitti. Birisi bir Ahmet isminde bir Şanlıurfa'da bir benim Facebook arkadaşım bir mühendistir galiba. Senin cesaretine hayran olayım diye. Anam lan dedim bu adam neyime hayran olmuş ben ne yapmışım ki? Fark etmedim. Sonra benim annemin dayı taraflarında dedi sen ben YouTube'da fazla bir sosyal medyanın tam cahilim ne ya ben ne yalan konuşayım ki başta telefon kullanmamışım ya yeni öğreniyorum. Adam bir çuval bir inceli berbat etmiş. Ben gittim akrabam olan bir avukat vardı ikisine de şikayette bulundum. En sonunda avukatımla dün görüştüm dedi abi ben başaramıyorum kime verirsen ver. Eğer bu konuyu başarabilen avukatlar varsa ben bu iki adama da şikayetçiyim. Burada altını çizeceğimiz nokta şu, hayatıyla ilgili, kendi varoluşuyla ilgili kendini açıklamaya hazır olmayan ve bunun da Türkiye'de yayınlanmayacağı söylenerek kandırılan biri Aziz. Ve bu belgesel, bu program onun onayı olmadan bütün Türkiye'ye gidiyor ve yaşadığı yerde, köyünde, şehrinde onun aslında bütün kalabalıkları açıklamadığı ve henüz açıklamak zorunda olmadığı, hazır olmadığı bir süreç herkese duyurulmuş oluyor bu programla ve kandırılıyor. Bugün belki bir ailenin doğuştan interseksüel özelliklerde bir çocuğu doğmuştur. Ve belki o çocuğa kendi bildikleri, belki tıbbi, bilimsel bilgi olmadan bilgiyle ve o duygularla yetiştiriyorlardır o çocukları. Tabii. O yüzden senin söyleyeceğin her şey çok önemli. Bu dünyaya bu özelliklerde bir çocuk geldiğinde o çocuklukta
12 Anne, yaşına gelince o çocuğu doktora götürsün, doktor karar versin. O elbiseler giydirmesin, artık yeter buna. O çocuğu doktora götürsene, doktor onun kararını, hangi durumdaysa doktorlar onun karar versin. Ne istiyorsa o şekilde o yürüsün. Engellemesinler yani. senin söylemen benim söylememden, hepimizin söylemesinden daha önemli. Çünkü biyolojik cinsiyetle beraber dünyaya çift cinsiyetli olarak gelen bir insan, bir bebek kendi dönüşümü içerisinde yönelimini, kimliğini, tanımlamasını bulacaktır varoluşuyla. Bunu bir doktorun varlığıyla beraber takip etmek de bu çocuğun hayatının aslında sağlıklı yaşanmasını sağlar. Bu özelliklerle dünyaya gelen bir çocuğun bu dünyadaki cinsiyetine, kimliğine, varoluşuna, ona davranış biçiminizle, ona giydirdiklerinizle, ona yüklediklerinizle siz karar veremezsiniz. Bilimin ışığında onun varlığı kendini zaten hayat içerisinde gösterecektir. Tabii. Aziz de en temelde bunu anlattı bize. Bitirmeden önce bu ülkedeki ön yargılarla ilgili sen konuş isteyeceğim. Sen söyle. Ön yargılı insanları görünüşüne göre, cinsiyetine göre, yaşam biçimine göre yargılayan insanlara ne demek istersin? Ben diyorum ki herkes empati kursun. Empati kursun. Kimse kimseyi dışlamasın, ötekileştirmesin. Cenab-ı Allah da ayet-i kerimede demiyor ki sen bir kuluma bir ayıp istersen, sen ölünce sen yani bir kusurunu eleştirirsen onu senin başına getirmediğim sürece seni öldürmem. Müslüman gavur demiyor ki bir kulum diyor. Bu tabuları kırmamız lazım. Kimsenin peşine takılmamamız lazım. Kimsenin diliyle konuşmamamız lazım. Kimse kimsenin telkinleriyle konuşmasın. Herkes kendine aklını kullansın. Bizim toplumumuz çok güzel şeyler gençlere kurban ediyorlar. Yazık bu gençlere. Onun bozduğun peşinde kimse konuşmaz. Kendi iradesi. Her ne olursa olsun kendi iradesiyle gitsin. Hiç kimseyi ayıplamayacaksın. Onun yerinde sen olabilirsin, sen ondan daha beteri de olabilirsin. Her meselede. Cinsiyetle ilgili de bir insan bir kusur işlemiş. Onu kusuru kapatacak mısın yoksa yayacak mısın? Kapatman lazım. Belki o duruma sen onun daha kötüsüne de düşebilirsin. Hep şunun üstünde duruyoruz ya. Neyi karartmaya çalışıyorsan o karşı tarafla ilgili değil, senin içindeki karanlıkla ilgilidir. Neyi yok saymaya çalışıyorsan senin bugüne kadar yok edilmiş ya da yok sayılmış taraflarınla ilgilidir. Neyi ötekileştirmek istiyorsan kendi içindeki ötekileştirildiğin yerle ilgilidir. Biz bu toplumda, bu dünyada bütün renklerle hep birlikte yaşamanın yolunu bulmazsak toplumun yanında insan da yok olur. Bireysiz toplum, toplumsuz birey olmaz. Sen bugüne kadar yaşadıklarınla beraber bana hep şöyle geldi Aziz. O kadar çok sustuğun yer var ki. Ses olmaya ihtiyacın varmış. O kadar çok yalnız kaldığın yer var ki. Kalabalıklaşmaya ihtiyacın varmış. O kadar çok duyulmamış bilgeliğin var ki. Onun belki diğerleri tarafından duyuldukça o bilgelik... Ve o kadar benden daha beteri dili olmayanların dili olmaya geldi. Evet. O da var. Ve kendi sustuklarının yanında başka susanların da sesi olmaya gelmişsin. Evet. O kadar çok birikmiş ki bugün burada biraz bıraktık hepsini. Anlattığın her şeyin hepimizde bazen fark etmediğimiz, bazen bilip de sustuğumuz yerlere denk geleceğini biliyorum. İyi ki geldin. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ederim.